Yıl 1917. Osmanlı'nın son padişahı Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan, Çanakkale'nin yenilmez kahramanı Mustafa Kemal Paşa'dan sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Herkes evet demesini bekliyordu. Hatta padişah bile bu dahi askeri saraya damat yapmak istiyordu. Ama Sabiha Sultan herkesi şoke eden o cevabı verdi. Hayır. Peki ya evet deseydi? Mustafa Kemal saraya damat olsaydı, Kurtuluş Savaşı başlayabilir miydi? Halk padişahın damadına güvenir miydi? Ve en önemlisi, Türkiye Cumhuriyeti kurulabilir miydi? Tarihi değiştiren tek bir reddedişin, ihtişamdan sefalete uzanan sarsıcı hikayesi. Sabiha Sultan, kırılma noktası. 19 Mart 1894. Boğaziçi'nin üzerine ağır bir sis çökmüştü. Feriye Sarayı'nın taş duvarlarının ardında bir kadının çığlıkları yankılanıyordu. Doğum zor geçiyordu. Çok zordu. Feriye Sarayı. Boğaz'ın Avrupa yakasında, Ortaköy ile Beşiktaş arasında, suyun hemen kıyısında yükselen bu zarif yapı, Osmanlı Hanedanı'nın en hüzünlü saraylarından biriydi. Yıllarca şehzadelerin ve sultanların göz hapsine tutulduğu bir yer. Altın yaldızlı duvarların ardında görünmez zincirlerle bağlanmış hayatlar yaşanırdı burada. Ve işte tam bu sarayda saatlerce süren o acı dolu bekleyişin ardından küçük bir kız çocuğunun ilk ağlayışı koridorları doldurdu. Adını Rukiye Sabiha koydular. Sabırdan gelen bir isim. Sanki kader daha o gün bu çocuğun ileride ne kadar büyük bir sabre ihtiyaç duyacağını fısıldıyordu. Babası Şehzade Mehmet Vahidettin o sırada henüz tahttan çok uzaktı. Osmanlı taht sırasında beşinci ya da altıncı sıradaydı. Ağabeyi Sultan II. Abdülhamit'in 33 yıllık saltanatının gölgesinde neredeyse unutulmuş bir şehzade olarak yaşıyordu. Geliri kısıtlıydı, hareket alanı dardı. Sarayda herkes onun hiçbir zaman padişah olamayacağını düşünüyordu. Ama kader bambaşka planlar kuruyordu. Doğumun bedeli ağır oldu. Annesi Nazike'de Kadın Efendi bu doğumdan sonra bir daha çocuk sahibi olamadı. Nazike Eda, Gürcü asıllı, zarif ve sessiz bir kadındı. Kocasına derinden bağlıydı ama sarayın acımasız kuralları onu da yavaş yavaş eritiyordu. Yine de küçük Sabiha'yı elinden geldiğince sıcak ve sevgi dolu bir ortamda büyütmeye çalıştı. Böylece Sabiha, babasının en küçük ve en sevgili kızı olarak büyüdü. Bir ablası vardı, Ulviye Sultan. İki kız kardeş, Osmanlı Sarayı'nın o görkemli ama soğuk duvarları arasında birbirlerine sımsıkı sarıldılar. Ulviye yumuşak huylu, sakin ve itaatkardı. Büyüklerinin sözünden çıkmazdı. Sabiha ise daha o küçük yaşlarda bile farklıydı. Nasıl farklıydı? Osmanlı Sarayı'nda bir sultanın hayatı altından bir kafes gibiydi. Dışarıdan bakıldığında ihtişam, mücevherler, ipek kumaşlar ve hizmetkarlar. İçeriden bakıldığında ise katı kurallar, yasaklar ve boğucu bir sessizlik. Bir sultan güzel olmalıydı ama sessiz. Eğitimli olmalıydı ama sorgulamamalıydı. İtaatkar olmalıydı ama asla kendini göstermemeliydi. Bir sultanın en büyük erdemi görünmezliktir denirdi. Sabiha Sultan ise bu kalıpların hiçbirine sığmadı. Daha çocuk yaşlarda Fransızca öğrenmeye başladı. Sadece birkaç kalıp cümle değil, edebiyat okuyacak, felsefe tartışacak düzeyde bir Fransızca. Ardından Almanca geldi, sonra Latince. Üç yabancı dil bilen bir Osmanlı sultanı. Bu, dönemin erkekleri arasında bile nadiren görülen bir şeydi. Ama Sabiha'nın tutkusu sadece dillerle sınırlı değildi. Dönemin en saygın müzik hocalarından biri olan Mademoiselle Vocino'dan piyano dersleri almaya başladı. Sarayın o büyük salonlarında, kristal avizelerin altında Chopin ve Liszt çalardı. Sadece notaları takip etmekle yetinmezdi. Müziğin ruhunu anlamaya, her melodinin arkasındaki duyguyu hissetmeye çalışırdı. Piyano onun için sadece bir enstrüman değildi. Sarayın o boğucu sessizliğinde kendini ifade edebileceği yegane özgürlük alanıydı. Sarayın kütüphanesinde saatlerini geçirirdi. Victor Hugo'dan Voltaire'e Fransız edebiyatı, Osmanlı tarihi, felsefe, siyaset. Elinin altındaki her kitabı okurdu. Hatta bazı geceler mum ışığında sabaha kadar okuduğu bile olurdu. O dönemde bir Osmanlı kadınının, üstelik bir padişah kızının bu kadar geniş bir entelektüel ufka sahip olması neredeyse duyulmamış bir şeydi. Dönemin İstanbul'unda kadınlar ancak yeni eğitim hakkı için mücadele ediyorlardı. Kız okulları sayılıydı.
Kadın gazete yazarları parmakla gösterilirdi. Ve tam bu ortamda sarayın en korunaklı duvarlarının ardında Sabiha Sultan kendi kendini yetiştiriyor, dünyayı anlamaya çalışıyordu. Sabiha Sultan kendi çağının çok ötesinde bir kadındı. Ama farklılığı sadece kitaplarda ve piyano tuşlarında değildi. Karakteri de bambaşkaydı. Saray protokolünün o boğucu kurallarını sorguluyor, kadınların süs eşyası gibi görülmesine içten içe isyan ediyordu. Bir gün kendisine bir sultan hangi kitapları okumalı diye sorulduğunda, bir sultan hangi kitapları okuyacağına kendisi karar verebilmelidir diye cevap vermişti. Bu cümle o çağda bir kadının ağzından çıkabilecek en cesur sözlerden biriydi. Ablası Ulviye, sarayın geleneksel düzenine uyum sağlarken Sabiha adeta o düzeni yeniden yazmak istiyordu. Ulviye ile araları mükemmeldi. Birbirlerini derinden severlerdi. Ama bakış açıları tamamen farklıydı. Ulviye, düzen böyle kurulmuş, biz de böyle yaşayalım derken Sabiha, ama neden böyle olmalı ki diye sorardı. Bu soru onu hayatı boyunca takip edecekti. Yıllar sonra Türk edebiyatının en büyük şairlerinden Yahya Kemal Beyatlı, Sabiha Sultan'dan bahsederken şu sözleri söyleyecekti. Osmanlı hanedanının yetiştirdiği en zeki ve en dirayetli kadınlarından biridir. Yıllar sonra Türk edebiyatının en büyük şairlerinden Yahya Kemal Beyatlı, Sabiha Sultan'dan bahsederken şu sözleri söyleyecekti. Osmanlı hanedanının yetiştirdiği en zeki ve en dirayetli kadınlardan biridir. Yahya Kemal bu sözleri boşuna söylemiyordu. Şair, İstanbul'un entelektüel çevrelerinde Sabiha Sultan'ın zekasının ve kültürünün konuşulduğunu bizzat biliyordu. Çünkü Sabiha Sultan, saraydaki diğer kadınlardan farklı olarak dünyayı sadece Boğaziçi'nin penceresinden değil, kitaplardan, müzikten ve düşünceden seyrediyordu. Ancak Sabiha'nın doğumuyla ilgili saray arşivlerinde ilginç bir çelişki vardır. Resmi kayıtlar onun Feriye Sarayı'nda doğduğunu söyler. Ama hanedan içinde nesilden nesile aktarılan bir başka rivayete göre Sabiha aslında İstanbul'da değil. Adapazarı yakınlarındaki Beynevit köyünde mütevazı bir evde dünyaya gelmiştir. Neden bir padişah kızı saray dışında, üstelik bir köyde doğmuş olsun? Bu sorunun cevabı Osmanlı Sarayı'nın iç siyasetinde gizlidir. Vahdettin, tahta çıkmadan çok önce ağabeyi Sultan Abdülhamid'in gölgesinde sürekli gözetim altında neredeyse bir mahkum gibi yaşıyordu. Jurnalciler her adımını takip ediyordu. Belki de eşini doğum için sarayın meraklı gözlerinden ve jurnal defterlerinden uzak, güvenli bir yere göndermişti. Adapazarı'nda yeşillikler içindeki o küçük köy evinde hiç kimse bir şehzadenin eşinin doğum yaptığını bilmeyecekti. Bu rivayetin doğruluğu hiçbir zaman kesin olarak kanıtlanamadı. Belki de gerçek, saray arşivlerinin tozlu sayfaları arasında sonsuza dek gizli kalacak. Ama bu hikaye bile Sabiha Sultan'ın dünyaya geldiği ortamın ne kadar karmaşık, ne kadar tehlikeli ve ne kadar sıra dışı olduğunu gözler önüne seriyor. Gerçek ne olursa olsun kesin olan bir şey vardı. Sabiha Sultan daha dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren sıradan bir hayat sürmeyecekti. O, altın bir kafesin içinde doğmuş ama o kafesten çıkmayı kafasına koymuş bir kuştu. Ve bu asi kuşun etrafında çok geçmeden Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü erkekleri dönmeye başlayacaktı. Paşalar, şehzadeler, hatta yabancı hükümdarlar. Hepsi Sabiha Sultan'ın kapısını çalacaktı. Ama hiçbiri onun aradığı cevabı alamayacaktı. Osmanlı İmparatorluğu'nda bir padişah kızıyla evlenmek. Bu sıradan bir evlilik değildi. Bu, devletin kapılarını ardına kadar açan altın bir anahtardı. Padişahın damadı olmak, yani damadı şehriyari unvanını taşımak, bir erkeğin hayatını kökten değiştirirdi. Bir gecede paşalar paşası olabilir, sadrazamlığa bile yükselebilirdiniz. Yıllarca savaş meydanlarında ter dökmeden, liyakat basamaklarını tırmanmadan adeta bir asansörle devletin zirvesine çıkardınız. Bunun en çarpıcı örneği Enver Paşa'ydı. Enver, Sultan Reşad'ın yeğeni Naciye Sultan'la evlendikten sonra 31 yaşında Harbiye Nazırı, yani bugünkü karşılığıyla Milli Savunma Bakanı olmuştu. Osmanlı ordusunda onlarca kıdemli paşa dururken bu genç subay sarayın damadı olmanın gücüyle hepsinin önüne geçmişti. Ve bu güç Enver Paşa'yı sarhoş etmişti.
İmparatorluğu üç cephede birden savaşa sürükleyen kararları, büyük ölçüde bu sarsılmaz özgüveninden, sarayın ona verdiği o dokunulmazlık duygusundan besleniyordu. İşte tam da bu yüzden Sabiha Sultan'ın eli Osmanlı İmparatorluğu'nun en kıymetli siyasi ödüllerinden biriydi. Ve bu ödülü elde etmek isteyen erkeklerin listesi oldukça uzundu. İlk ciddi aday Hamidiye kahramanı olarak bilinen Rauf Orbay'dı. Rauf Bey, Osmanlı donanmasının en gözde subaylarından biriydi. Trablusgarp Savaşı'nda İtalyan donanmasına karşı gösterdiği cesaretle ün kazanmıştı. Yakışıklı, karizmatik ve hırslı bir askerdi. Saray çevreleri Rauf Bey'in Sabiha Sultan için ideal bir eş olacağını düşünüyordu. Ancak Rauf Bey bu teklifi nazikçe geri çevirdi. "Ben askerim," dedi. "Sultanın dizinin dibinde geçirecek vaktim yok." Bu sözler aslında çok şey anlatıyordu. Rauf Orbay, sarayın damadı olmanın getireceği altın kafesi görmüştü. O, kendi gücüyle yükselmek istiyordu, sarayın gölgesinde değil. İkinci aday Mahmut Kemal Paşa'ydı. Mahmut Kemal yetenekli ve cesur bir komutandı. Savaş meydanlarında kendini defalarca kanıtlamıştı. Ama bir sorunu vardı. Babası sarayda bir seyisti. Yani atların bakımıyla görevli bir hizmetkar. Osmanlı'nın katı sınıf bilinci bir seyisin oğlunun padişah damadı olmasına asla izin vermezdi. Mahmut Kemal ne kadar başarılı olursa olsun doğduğu sınıfın damgasını üzerinden atamadı. Saray bu evliliği kesinlikle reddetti. Bu ret, Osmanlı toplumunun acımasız bir gerçeğini gözler önüne seriyordu. Liyakat değil, kan ve soy her şeyin önündeydi. Bir adam Çanakkale'de şehit düşebilirdi ama babasının mesleği yanlışsa padişahın sofrasına oturamazdı. Üçüncü ve belki de en ilginç teklif çok uzaklardan İran'dan geldi. İran Şahı Ahmet Kaçar, Sabiha Sultan'la evlenmek istiyordu. Bu, diplomatik açıdan devasa bir tekliftir. İki büyük Müslüman imparatorluğunun hanedanlarını birleştirecek bir evlilik. Ama aşılmaz bir engel vardı, mezhep farkı. Osmanlı padişahı aynı zamanda Sünni İslam dünyasının halifesiydi. İran Şahı ise Şii mezhebinin koruyucusuydu. Halifenin kızını Şii bir hükümdara vermek, İslam dünyasında siyasi bir deprem yaratırdı. Bu teklif daha masaya bile oturmadan reddedildi. Ve sonra Babanzade Fuat Bey vardı. Babanzade, Kürt aristokrasisinin köklü ailelerinden birinin mensubuydu. Eğitimli, kültürlü ve saray çevrelerinde saygın bir isimdi. Bu kez sarayda, aile de evliliğe sıcak bakıyordu. Her şey yolunda görünüyordu. Ta ki Sabiha Sultan, Babanzade Fuat Bey'i bizzat görene kadar. Sabiha onu beğenmedi. Fiziksel olarak çekici bulmadı ve bunu açıkça söyledi. Bu, o dönem için inanılmaz cesur bir davranıştı. Osmanlı sarayında bir sultan, kendisine sunulan adayı beğenip beğenmediğini söyleme lüksüne sahip değildi. Evlilikler siyasi hesaplarla kurulurdu, duygularla değil. Ama Sabiha Sultan bu geleneği de yıktı. "Ben sevmediğim bir adamla evlenmem," dedi. Ve kimse onu zorlayamadı. Çünkü babası Vahdettin bu asi kızını çok seviyor ve onun kararlarına saygı duyuyordu. İşte burada Sabiha Sultan'ın karakterinin en can alıcı noktasına geliyoruz. O, sıradan bir güç evliliği, siyasi bir ittifak ya da hanedanlar arası bir pazarlık aramıyordu. Sabiha Sultan, saygı duyacağı, entelektüel olarak eşit hissedeceği bir hayat arkadaşı arıyordu. O çağda bu, bir kadının sahip olabileceği en lüks ve en tehlikeli beklentiydi. Paşalar geldi, gitti. Şehzadeler kapıyı çaldı, eli boş döndü. Hatta bir ülkenin hükümdarı bile reddedildi. Sabiha Sultan'ın kapısı, imparatorluğun en güçlü erkeklerine kapalıydı. Ta ki bir gün Çanakkale'nin efsanevi komutanı, gözleri mavi, bakışları keskin, kararlı ve tehlikeli bir adam o kapıyı çalana kadar. Mustafa Kemal Paşa. Yıl 1917. Birinci Dünya Savaşı'nın 4. yılı. İstanbul artık o eski görkemli başkent değildi. Boğaz'ın karanlık sularında düşman zırhlıları demir atmıştı. Sokaklarda açlık, soğuk ve umutsuzluk hüküm sürüyordu. Osmanlı İmparatorluğu can çekişiyordu. Tam bu kaosun ortasında Çanakkale'nin efsanevi komutanı Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a dönmüştü. Pera Palace Oteli'nin zarif ama kasvetli lobisinde subaylarla ve diplomatlarla görüşüyor, ülkenin geleceği hakkında planlar kuruyordu. Ama kafasında başka bir plan daha vardı. Kişisel bir plan.
Padişahın kızı Sabiha Sultan'la evlenmek istiyordu. Bu istek Mustafa Kemal için sadece romantik bir arzu değildi. Vahdettin'in damadı olmak ona muazzam bir siyasi güç kazandıracaktı. Tıpkı Enver Paşa'nın Naciye Sultan'la evlenerek devletin zirvesine çıktığı gibi. Mustafa Kemal de sarayın desteğiyle çok daha büyük işler başarabileceğini düşünüyordu. Aracı olarak devreye giren isim Münibe Sultan'dı. Münibe Sultan, hanedanın yaşlı ve saygın kadınlarından biriydi. Hem Mustafa Kemal'in cesaretine hayranlık duyuyor, hem de Vahdettin'in kızı için güçlü bir eş bulmanın doğru olacağını düşünüyordu. Mustafa Kemal Paşa'ya şöyle dedi: "Evlilikte hayır vardır paşam." Ve konuyu padişaha açmayı kabul etti. Günler süren diplomatik manevralardan sonra Mustafa Kemal bizzat Vahdettin'le görüştü. Bu görüşmeyi sarayın harem ağası Masar, kapının arkasından kulak kabartarak dinliyordu. Yıllar sonra Masar'ın aktardığı bilgiler bu tarihi anın detaylarını ortaya koyacaktı. Vahdettin, Mustafa Kemal'e büyük saygı duyuyordu. Çanakkale'deki kahramanlığını biliyordu. Ama konu kızına gelince padişahın sesi değişti. Uzun bir sessizlikten sonra Vahdettin yorgun ve üzgün bir ifadeyle şunu söyledi: "Kemal, Sabiha başkasını seviyor." Bu cümle odadaki havayı bir anda dondurdu. Mustafa Kemal hayatında pek çok savaş kaybetmişti. Ama bu farklıydı. Bu, onurunun doğrudan hedef alındığı bir an. Çanakkale'de yüz binlerce düşman askerine meydan okumuş bu adam, bir kadının reddi karşısında derin bir öfkeye kapıldı. Masar'ın aktardığına göre Mustafa Kemal yumruklarını sıktı, ayağa kalktı ve odadan çıkarken arkasına dönmeden şöyle dedi: "Ben sana gösteririm." Bu söz bir tehdit mi? Bir intikam yemini mi? Yoksa kendi kendine verdiği bir söz mü? Bunu hiç kimse kesin olarak bilemedi. Ama peki, Sabiha Sultan gerçekten başkasını mı seviyordu? Yoksa Vahdettin kızını korumak için mi böyle demişti? Sabiha Sultan 1968 yılında, yani bu olaydan tam 51 yıl sonra eski başbakanlardan Suat Hayri Ürgüplü'ye hatıratını yazdırdı. O yaşlı elleriyle kalem tutan Sabiha Sultan, o günlere dönüp bakarak şunları anlattı: "Ben Enver Paşa'nın Naciye Sultan'la evliliğinden sonra neler olduğunu gördüm. Enver, sarayın gücüyle sarhoş oldu. İmparatorluğu felakete sürükledi. Ve savaş bittiğinde kaçtı. Naciye Sultan ise yapayalnız, parasız, kimsesiz kaldı. Ben aynı kaderi yaşamak istemiyordum. Sabiha Sultan, Mustafa Kemal'i reddetmesinin ardında romantik bir neden değil, son derece rasyonel bir analiz olduğunu açıkça ortaya koyuyordu. O, bir askerin eşi olmanın ne demek olduğunu biliyordu. Savaş meydanlarında sürekli ölüm tehlikesi, aylar, belki yıllar süren ayrılıklar ve sonunda ya dul kalmak ya da politik çalkantılarda her şeyini kaybetmek. Ama işte şimdi, tarihin en büyük "ya olsaydı" sorularından birine geliyoruz. Mustafa Kemal Paşa, Sabiha Sultan'la evlenseydi ne olurdu? Padişahın damadı olan bir komutan, milli mücadeleyi başlatabilir miydi? Düşünün. Anadolu'ya geçip işgalcilere karşı savaş ilan eden adam, aynı zamanda padişahın damadı olsaydı, halk ona güvenir miydi? Yoksa onu ikinci Enver olarak mı görürlerdi? Ordu komutanları sarayın damadına itaat eder miydi? Yoksa bu adam da Enver gibi sarayın gücüne güvenip bizi maceraya sürüklüyor mu derlerdi? Ve en kritik soru, eşi bir Osmanlı sultanı iken Mustafa Kemal saltanatı kaldırabilir miydi? Cumhuriyeti ilan edebilir miydi? Tarih bazen bir bıçak sırtında ilerler. Ve Sabiha Sultan'ın o hayırı belki de o bıçağın keskin tarafına düşen en önemli kelimeydi. Mustafa Kemal bu redden sonra saraydan tamamen uzaklaştı. Birkaç yıl içinde Anadolu'ya geçti. Milli mücadeleyi başlattı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Sarayın damadı olmadan, kendi gücüyle, kendi vizyonuyla. Ve Sabiha Sultan, o sarayın karanlık koridorlarında kalmaya devam etti. Ama onun hikayesi henüz bitmemişti. Çünkü çok yakında bambaşka bir adam onun hayatına girecekti. Ve bu sefer Sabiha, evet,
diyecekti. Sabiha Sultan Mustafa Kemal'i reddetmişti. Ama hayat durmuyor. Saray yeni bir damat arıyordu ve bu sefer karşısına çıkan isim Osmanlı hanedanının kendi içinden geldi. Şehzade Ömer Faruk Efendi. Ömer Faruk, Sultan Abdülmecid'in torunuydu. Yakışıklı, eğitimli ve askeri okullarda yetişmiş bir şehzadeydi. Almanya'da uzun süre bulunmuş, Alman ordusunun disiplinini benimsemişti. Fesini çıkarmış, Alman subay şapkasını takmış, Osmanlı geleneğinden çok Avrupa modernliğine yakın duruyordu. Ama burada büyük bir sorun vardı. Vahdettin, Abdülhamid'in ailesindendi. Ömer Faruk ise Abdülmecid'in ailesinden ve bu iki aile arasında yıllardır süren derin bir husumet vardı. Sultan Abdülaziz'in gizemli ölümü, intihar mı, cinayet mi olduğu hala tartışılan o trajik son, iki aileyi birbirine düşman etmişti. Abdülaziz 1876'da tahttan indirildikten birkaç gün sonra bilekleri kesilmiş halde bulunmuştu. Resmi kayıtlar intihar diyordu. Ama Vahdettin'in ailesi buna asla inanmadı. Onlara göre bu bir cinayetti ve cinayetin arkasında Abdülmecid'in oğulları vardı. Bu kan davası nesiller boyu sürdü. İki ailenin çocukları aynı sarayda yaşıyor ama birbirlerine güvenmiyordu. İşte bu yüzden Sabiha Sultan'ın Ömer Faruk'la evlenmesi kolay bir karar değildi. Ama devreye giren güç hanedanın kadınlarıydı. Sessiz bir diplomasi başladı. Sultanlar, valide sultanlar, kalfa kadınlar hepsi perde arkasında çalıştı. Mektuplar yazıldı, elçiler gönderildi, gizli görüşmeler yapıldı. Osmanlı tarihinde erkekler savaş meydanlarında güç gösterirdi ama gerçek barış kadınların salonlarında kurulurdu. Ve sonunda yıllardır süren husumet bir nikah masasında son buldu. Nikah, Topkapı Sarayı'nın en kutsal mekanı olan Mukaddes Emanetler Dairesi'nde kıyıldı. Hz. Muhammed'in hırkasının korunduğu o odada. Görkemli ama hüzünlüydü. Çünkü dışarıda İstanbul işgal altındaydı. İngiliz askerleri Beyoğlu'nda devriye geziyordu. Fransız zırhlıları Boğaz'da demirlemişti. Sabiha Sultan bu evliliğe evet derken aslında ne dediğinin farkındaydı. Mustafa Kemal gibi bir maceraperest değil, saraydan, kendi dünyasından birini seçiyordu. Belki de Enver Paşa örneğinden öğrendiği dersi uyguluyordu. Bir asker değil, bir hanedan üyesi. Ama işgal yılları Sabiha Sultan'ın gerçek karakterini bir kez daha ortaya çıkardı. İstanbul'da halk açlıktan kırılırken ekmek kuyruklarında insanlar bayılıyordu. Sokaklarda çocuklar dileniyor, yaşlılar soğuktan ölüyordu. Ve tam bu sırada sarayda hala ipek elbiseler dikiliyordu. Sabiha Sultan buna isyan etti. Yeni elbise almayı bıraktı. Eski elbiselerini ters yüz ettirip kumaşın iç tarafı dışarı gelecek şekilde tekrar diktirip giydi. Bir padişah kızı. "Halkım açken ben ipek giyemem," dedi. Bu söz, Osmanlı sarayının alışık olmadığı bir anlayıştı. Sultanlar halkın yoksulluğundan uzak, altın kafeslerinde yaşardı. Ama Sabiha o kafesi çoktan parçalamıştı. Bu sırada kocası Ömer Faruk tehlikeli bir maceraya atıldı. Milli mücadeleye katılmak istiyordu. Ama nasıl? İstanbul İngiliz işgali altındaydı. Bir Osmanlı şehzadesinin Anadolu'ya geçmesi, yakalanırsa ölüm, başarırsa kahramanlık demekti. Ömer Faruk, Alman subayı kılığına girdi. Sahte pasaport, sahte kimlik, sahte bir isim. Alman aksanıyla Türkçe konuşmayı bile prova etti. İnebolu'dan küçük bir gemiye bindi. Karanlık ve daracık bir kamera. Deniz dalgalı, gemi sallanıyor. Klostrofobik bir yolculuk. Her dalga sesinde "İngilizler mi geliyor?" diye irkiliyordu. Günlerce süren bu cehennem yolculuğunun sonunda Anadolu topraklarına ayak bastı. Ama onu orada bekleyen, umduğu karşılama değildi. Mustafa Kemal Paşa, Ömer Faruk'a bir telgraf çekti. Kısa ve kesin, "Ankara'ya gelmeyin." Bu telgraf, bir şehzadenin tüm hayallerini yıkan 3 kelimeydi. Mustafa Kemal, saraydan kimseyi yanında istemiyordu. Bir şehzadenin varlığı, milli mücadeleyi saray operasyonu gibi gösterebilir, halkın güvenini sarsabilirdi. Mustafa Kemal, bu savaşı sarayın gölgesinde değil, milletin iradesinde kazanmak istiyordu. Ve Ömer Faruk ne yaptı? Bu red telgrafını çerçeveletti. Evet, aynen öyle. O telgrafı altın yaldızlı bir çerçeveye koyup duvara astı.
"Ben vatanım için her şeyi göze aldım," diyordu bu çerçeve. "Reddedildim ama yine de gittim. Benim cesaretimin kanıtı bu." Sabiha Sultan, kocasının bu macerasını uzaktan, İstanbul'dan izledi. Korktu ama gurur da duydu. Çünkü o da biliyordu. Gerçek cesaret, savaş meydanında düşmana saldırmak değil, reddedilmeyi göze alıp yine de doğru olanı yapmaktır. Ama hayat, Sabiha Sultan'a daha büyük sınavlar hazırlıyordu. Ve bir sonraki sınav sürgün olacaktı. 3 Mart 1924. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi bir karar aldı. Hilafet kaldırıldı ve tüm Osmanlı hanedanı üyelerine 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri emredildi. 48 saat. Yüzlerce yıllık bir hanedanın kadınları, çocukları, yaşlıları 2 gün içinde vatanlarından sökülüp atılacaktı. Ne gidecekleri bir yer vardı ne de yeterli paraları. Sadece yanlarına aldıkları birkaç bavul ve geride bıraktıkları yüzlerce yıllık tarih. Sirkeci Garı. Buharlı trenin düdüğü çığlık gibi çalıyordu. Peronda gözyaşları, vedalar ve belirsizlik. Yaşlı sultanlar hasır sandalyelere çökmüş, gözleri boşluğa bakıyordu. Çocuklar anlamıyordu neler olduğunu. Hizmetçiler efendilerinden ayrılmanın acısıyla ağlıyordu. Ve ortada Sabiha Sultan duruyordu. Kucağında küçük kızları Neslişah ve Hanzade ile dimdik. Ağlamıyordu. Titremiyor, sızlanmıyordu. Şark Ekspresi'ne bindi. İstanbul'dan Paris'e giden efsanevi tren. Ama bu sefer yolcuları lüks seyahat eden aristokratlar değil, vatansız bırakılmış bir hanedandı. Kompartımanlar doluydu ama sessizdi. Kimse konuşmuyordu. Herkes kendi düşüncelerine gömülmüştü. Sabiha Sultan tren penceresinden son kez boğaza baktı. Minareler uzaklaştı. Haydarpaşa silüeti kayboldu. Adalar sisler içinde eridi. Ve İstanbul. Bir daha göremeyeceğini düşündüğü İstanbul arkada kaldı. Tren rayları dönmeyeceksin, dönmeyeceksin diye ritim tutuyordu sanki. Avrupa'da onları bekleyen ihtişam değildi. Hayal kırıklığıydı. Önce Fransa. Nice şehrinde küçük, soğuk bir daire. Pencerelerinden Akdeniz görünüyordu ama o mavi deniz artık Boğaz değildi. Sonra başka şehirler, başka ülkeler, başka yabancı kapılar. Her yeni adres bir öncekinden daha mütevazı, bir öncekinden daha soğuk. Sarayın altın maraklarından elbiselerini yamayarak giydikleri sürgün evlerine. İmparatorluğun en zengin kadınları şimdi ucuz pazarlarda sebze seçiyor, fiyatları karşılaştırıyordu. Bir zamanlar hizmetçilerin yaptığı her şeyi kendi elleriyle yapmayı öğrendiler. Yemek pişirmek, çamaşır yıkamak, evi temizlemek. Bunlar sarayda hiç yapmadıkları şeylerdi. Sabiha Sultan bu yıkımın ortasında ayakta kalmayı başaran ender insanlardan biriydi. Çünkü o zaten sarayın konforuna bağımlı değildi. Kitapları, müziği, zekası. Bunlar hiçbir sürgün eli elinden alamazdı. Evi diğer fakir hanedan üyeleri için bir sığınağa dönüştü. Parasız kalan prensesler, kimsesiz kalan sultanlar, hepsi Sabiha'nın kapısını çaldı. Ve o kapı hiçbir zaman kapanmadı. Sabiha, elindeki son ekmeği bile paylaşırdı. Kendi yemek yemeden misafirlerine sofra kurardı. "Biz hanedan üyesiyiz," derdi. "Elimizde bir şey olmasa bile onurumuzu kaybetmeyiz." Sarayın en şımarık, en zengin kadınları olarak bilinen Osmanlı sultanları, şimdi elbiselerini yamıyor, ucuz ekmek kuyruklarında bekliyordu. Bazıları dayanamadı, bazıları aklını yitirdi ve bazıları ise sessizce, kimsesiz, yoksulluktan öldü. Avrupa'nın soğuk apartmanlarında bir zamanlar imparatorlukların kıskandığı kadınlar, unutulmuş birer gölge olarak eriyip gitti. Bu trajedinin en yürek burkucu belgelerinden biri, Gevheri Sultan'ın 1951 yılında Kahire'den yazdığı mektuptur. Gevheri Sultan, bir zamanlar sarayın en zarif kadınlarından biriydi. İpek elbiseler giyer, pırlanta takılar takar, altın tabaktan yemek yerdi. Ve o mektubunda şunları yazdı: "İki kombinezonumdan başka bir şeyim kalmadı. Üzerime giyecek bir elbisem yok. Sokağa çıkamıyorum. Çünkü ayakkabılarımın tabanı delinmiş. Bir düşünün.
Bir Osmanlı sultanı iki iç çamaşırıyla hayatta kalmaya çalışıyor. Ayakkabısı delik, sokağa çıkamıyor çünkü utanıyor. Ve mektup devam ediyordu. Bir Osmanlı sultanı olarak dilenmekten başka çarem kalmadı. Dilenmek. Bir sultan dilenmeyi düşünüyor. Sabiha Sultan bu mektubu okuduğunda gözyaşlarını tutamadı. Ama ağlamakla kalmadı. Elinden geleni yaptı. Kendi yokluğunu bile unutup başkalarına yardım etmeye çalıştı. Sürgün yılları Sabiha Sultan'ın karakterinin en saf halini ortaya çıkardı. O, altın kafeste doğmuş, o kafesi kendi elleriyle kırmış ve kafesin dışında da ayakta kalmayı başarmış bir kadındı. Ama sürgün sadece yoksulluk değildi. Aynı zamanda bir ailenin yavaş yavaş, sessizce parçalanmasıydı. Ve Sabiha Sultan'ın ailesinde de çatlaklar büyümeye başlamıştı. Kahire, 1940'lar. Osmanlı Hanedanı'nın sürgün hayatı artık ikinci 10 yılına girmişti. Ve sürgünün en ağır bedeli ailelerin parçalanmasıydı. Mısır'da hanedan üyeleri bir tür yarı aristokrat, yarı sığınmacı hayatı yaşıyordu. Bazıları Kral Faruk'un sarayına yakınlaşmıştı, bazıları ise unutulmuş, kimsesiz bir hayat sürüyordu. Kahire'nin sıcak gecelerinde Osmanlı geçmişinin gölgeleri eski saray dedikodularıyla karışıyordu. Ömer Faruk Efendi, Sabiha Sultan'ın kocası, bir zamanlar İnebolu'ya gizlice geçen o cesur şehzade. Artık bambaşka bir adam olmuştu. Sürgün onu yıpratmıştı. Hayal kırıklıkları biriktikçe o genç şehzadenin idealizmi sönmüştü. Artık vatan için maceralar peşinde koşan bir kahraman değil, yorgun, hırslı ve tatminsiz bir adamdı. Kahire'deki hanedan toplantılarında gözü hep bir başkasındaydı. Mihrişah Sultan, Ömer Faruk'un kuzeni ve Sabiha Sultan'ın tam tersi bir kadın. Sabiha entelektüel, kararlı ve mesafeliydi. Kitaplar okuyor, dünyayı analiz ediyor, sessizce gözlemliyordu. Mihrişah ise alımlı, cilveli ve erişilebilirdi. Gülüşü odayı doldurur, bakışlarıyla etrafındaki erkekleri kendine çekerdi. Ömer Faruk kuzenine aşık oldu. Bu bir sıradan aşk hikayesi değildi. Bu, bir hanedanın onurunu yerle bir edecek bir skandaldı. Hanedan içinde fırtına koptu. Aile meclisi toplandı. Yaşlı sultanlar, şehzadeler, herkes bu skandalı konuşuyordu. Bir şehzadenin padişahın kızını kendi kuzeni için terk etmesi, hanedanın onuruna indirilmiş bir darbeydi. Bu kabul edilemez, diyorlardı. Sabiha Sultan, Vahdettin'in kızıdır. Onu rezil edemezsin. Ama Ömer Faruk dinlemedi. Aile meclisinin kararlarını, geleneğin baskısını, onur ve vefa kavramlarını, hepsini bir kenara itti. 28 yıllık evlilik sessizce çöktü. Sabiha Sultan bu acıyı dışarıya yansıtmadı. Ağlamadı, bağırmadı, intikam aramadı. Kamuoyu önünde tek bir kötü söz söylemedi. Sadece sessizce kabul etti. Tıpkı hayatı boyunca yaptığı gibi onurunu korudu. 28 yıl. Nişandan sürgüne, sürgünden savaşa, savaştan yoksulluğa kadar her şeyi birlikte yaşamışlardı. Ve sonunda bir kuzenin gülüşü tüm bunları silip süpürdü. Yıllar sonra Ömer Faruk, Mihrişah'la da mutlu olamadı. Aradığı huzuru bulamadı ve hayatının sonlarına doğru derin bir pişmanlıkla şu sözleri söyledi. Dünyanın en güzel kadınını en çirkin kadınıyla evlenmek için boşadım. Bu cümle acı bir itiraftı. Ama çok geçti. Sabiha Sultan bu itirafı duyduğunda bile tepki vermedi. Çünkü o çoktan kendi hayatını kurmuştu. Başkasının pişmanlığına ihtiyacı yoktu. 1952 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi, hanedan kadınlarının vatana dönmesine izin veren bir af kanunu çıkardı. 28 yıl sonra Sabiha Sultan İstanbul'a döndü. Ayaklarının İstanbul toprağına bastığı o an, 28 yıllık hasretin, gözyaşlarının ve özlemin bir anda boşaldığı andı. Ama yine ağlamadı. En azından kimsenin göreceği yerde değil. Nişantaşı'nda mütevazı bir apartman dairesine yerleşti. Osmanoğlu soyadını aldı. Artık bir sultan değildi. Sıradan bir Türk vatandaşıydı. Komşuları, bu nazik, yaşlı kadının bir zamanlar padişah kızı olduğunu bilmiyordu bile. Ama yanında bir sır taşıyordu. Babası Vahdettin, sürgünde ölmeden önce Sabiha'ya eski bir deri bavul bırakmıştı. Yıpranmış, ağır, kilitli bir bavul. Bu bavulun içinde Osmanlı İmparatorluğu'nun en mahrem devlet sırları vardı. Gizli yazışmalar, İngiliz işgal kuvvetleriyle yapılan pazarlıklar, diplomatik belgeler.
Belki de tarihi yeniden yazacak bilgiler. Sabiha Sultan o bavulu hiç açmadı. Hiç. Yıllar geçti. Açmadı. 10 yıllar geçti. Açmadı. Tarihçiler geldi, gazeteciler kapısını çaldı, yabancı yayın evleri servet teklif etti. Açmadı. Ölene kadar o deri bavul kilitli kaldı. Neden? Kendisi şöyle açıkladı. Genç Cumhuriyet zarar görmesin. Ailem hedef olmasın. Düşünün. Elinde belki padişahların gizli anlaşmalarını, belki savaş suçlarının belgelerini, belki de Mustafa Kemal'le yapılan gizli yazışmaları tutan bir kadın. Bunları satabilirdi. Bir servet kazanabilirdi. Yoksulluk çektiği yıllarda bu belgeler onu zengin edebilirdi. Yayınlayabilirdi. Dünya basınına dağıtabilirdi. Bakın, babam ne söylemiş, padişah ne yapmış diyebilirdi. Bir anda dünya gündemine oturabilirdi. Ama yapmadı. Sabiha Sultan o bavulu kilitli tutarak belki de hayatının en büyük fedakarlığını yaptı. Tarihin karanlıkta kalmasına izin vererek. Hem genç cumhuriyeti korudu, hem de kendi ailesinin anısına saygı gösterdi. Babasının sırlarını babasının mezarına gömdü. Bu, sıradan bir insanın yapabileceği bir şey değildi. Yoksulluk çekmiş, kocası tarafından terk edilmiş, vatanından sürülmüş bir kadın. İntikam almak yerine suskunluğu seçti. Bu, bir sultanın, gerçek bir sultanın yapabileceği bir şeydi. Ve o deri bavul, Sabiha Sultan'ın ölümünden sonra ne olduğu hala bir sırdır. Kimisi açıldığını söyler, kimisi yakıldığını. Gerçek, belki sonsuza dek gizli kalacak. Tıpkı Sabiha Sultan'ın hayatındaki pek çok sır gibi. Aşiyan Mezarlığı. Boğaza hakim, huzurlu bir tepe. Rüzgarda sallanan selviler ve alçalan güneş. Sabiha Sultan, 26 Ağustos 1971'de 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. O son nefesinde sadece yıkılan bir imparatorluğun değil, büyük aşklara, devrimlere ve sürgünlere şahitlik etmiş bir bedenin de yükünü taşıyordu. Eski eşi Ömer Faruk öldüğünde, "O benim amcazademdi, taziyeleri kabul etmem lazımdı," diyecek kadar asil, babasının sırlarını satmayacak kadar vefalıydı. 1917'de Mustafa Kemal Paşa'nın teklifine evet deseydi, belki Cumhuriyet hiç kurulamayacaktı. Belki de kendisi sarayın dört duvarı arasında bambaşka bir bedel ödeyecekti. Ama o, kendi kaderini kendi çizmeyi seçti. Cumhuriyet mucizesi, onun bu asil reddinin bir nevi armağanıydı. Tarih, bazen söylenen büyük yalanlarla değil, cesaretle söylenen tek bir hayır kelimesiyle değişir. Peki, sizce Sabiha Sultan Mustafa Kemal'in evlilik teklifini kabul etseydi, bugün nasıl bir tarih okuyorduk? Düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer bu tarihi yolculuğu beğendiyseniz, Tarih Fısıltısı kanalına abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yeni bir fısıltıda görüşmek üzere. Hoşça kalın.